Dostlar herkese merhaba. Finans Ekspertiz kanalına öncelikle hoş geldiniz. İzlediğiniz için, özellikle beğenileriniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yavaş yavaş büyüyen bir kanal. Şu an için izleme sayıları çok önemli değil. Önemli olan hep beraber büyük bir aile olmamız. Yorumlarınızın ve beğenilerinizin benim için ne kadar önemli olduğunu tekrardan burada söylemek istiyorum. Çünkü beni motive eden en büyük etkenlerden bir tanesi. Şimdi piyasalarda BIST 100 üzerinden, İstanbul Borsası üzerinden gidelim ve yorum yapalım istiyorum. Tabii ki bunlarla birçok ana hissedeki grafikleri de beraber inceleyeceğiz. Borsa neden düşüyor? Ne zaman yükselebilir? Hangi aylarda biraz da hareketlenebiliriz? Borsanın temel kaldıraçları burada neler? Beklediğimiz haberler var mı? Bunlara gelin isterseniz tek tek yorumlayarak bakalım. Evet dostlar, Tüpraş'ın analizine gelin hep beraber bir bakalım. Evet, Tüpraş'ta benim en çok takip ettiğim ve ilgiyle merak ettiğim yükselen takozun içerisinde Tüpraş hissesi devam ediyor. TradingView'da bugün %7'lik bir düşüş gösterdi TradingView. Halbuki bunu çok yanlış okudu. Tüpraş'ın düşme oranı %7 değil. %7 olarak gösterildiği için TV'de herkes yorumlarda %7 düştü, Tüpraş neden düştü, niye böyle oldu gibi soruları okudum birçok yerlerde ve onlara gelen yorumlara da baktım. Bazı yerlerde yanlış yorumlar da vardı. Bunu düzeltmek adına Tüpraş hissesini sizlerle beraber incelemek istedim. Buradaki düşüş %7'lik bir düşüş değil. Bu düşüş gayet de normal. Düşüşün olmasının sebebi Tüpraş bugün 109.16 TL temettü attı ve bu temettüler muhtemelen yarın hesaplarınızda olacaktır arkadaşlar. Tüpraş'ın bugün düşme oranı %1.27. Tüpraş bugün %1.27 düştü. TradingView, kısaca TV diyelim, TV'nin söylediği ve bahsettiği gibi kesinlikle düşüş oranı %7 civarında olmadı. Temettü dağıttı. O temettüyü dağıttığından dolayı bir miktar düşüş evet gerçekleşti. Ardındaki düşüşte %1.27 günlük düşüş, 107 değil %1.27 olarak geldi. Ki Tüpraş'ta bizim beklediğimiz ne? Senaryo ne olabilir? 159 TL'de 159 TL'yi çok güçlü destek olarak görüyorum arkadaşlar. Buraya geldikten sonra alım ya da satım fırsatı olup olmadığını hep beraber göreceğiz. 159 TL Tüpraş için çok güzel bir destek alım noktası, ama dediğim gibi buraya geldikten sonra bir ya da iki günlük mumlarına bakıp ona göre işleme girebiliriz değerli dostlar. Eğer 159 seviyesinin altında tutunmazsa en büyük destek seviyesi olan 148.5'e gelecektir. Bu takip edilmelidir. Ama benim öngörüm 159'dan tekrardan yukarıya doğru hareket sağlayıp sonra da şu bölgelerde 170'lerde konsolide olacaktır diye düşünüyorum Tüpraş için. Evet, Türk Hava Yolları'na baktığımızda grafiğin yükselmesi gayet çok normal. Yine de yükselen trendin içerisinde bulunmaktayız. En büyük trend destek noktaları bize önce 269 olarak verildi. Daha sonra 295'e geldi ve şu anda yükselen trendde 300 306, 308 seviyelerin içerisindeyiz. Buraya kadar yükselmesi gayet doğal. Artık yaz aylarına biliyorsunuz ki geliyoruz. Yaz ayları demek tabii ki bolca uçuş, bolca seyahat ve bolca tatil demek arkadaşlar. Buradaki yükselen seviye bu sebeple oldu. Tekrardan yükselen trend destek noktası, direnç noktasına geldiğinde buradan bir tepki aldı. Bir miktar aşağıya düştü. Sonra tekrardan toparlanma bölgesinde. Peki burada ne bekliyoruz? Burada belirli bir süre konsolide olduktan sonra, şöyle konsolide olduktan sonra bu noktayı bir daha zorlayacağı yer 310 olacaktır. 310'dan sonrası ise artık yukarıya doğru uçuşa geçecektir. Özellikle yaz aylarına doğru 320, 332, 310 seviyeleri arasında bir yükseliş sergileyecektir. Tekrardan burayı retest yaptıktan sonra uçuşuna Türk Hava Yolları devam edecektir. Altında en büyük destek seviyesi ise 260, 256, 256, 260 aralığı Türk Hava Yolları için önemli destek seviyesi olacaktır. Evet dostlar, diğer takip ettiğimiz hisselerden bir tanesi olan Astor Enerji'ye bakıyoruz. Astor'u da yakından takip ettiğimiz hisselerden bir tanesi. Astor'da şu anda yükselen takoz içerisinde devam ediyoruz. 4 Ekim 2023'te zirve seviyesi olan 151'i gördü ve en sonki dip seviyesi de 25 Aralık 2023'te
dip seviye 84'ü gördü. Şu anda da gördüğü yer 3 Nisan itibarıyla 90.95, 83.40'ı, 84.5'i görme ihtimali yüksek. Şu anda bekliyoruz arkadaşlar. Alım için uygun bir yer değil. Alım için 98.90 seviyelerine yaklaşmasını ve üstünü kırmasını bekleyeceğim. Şu anda düşme ihtimali daha fazla yüksek. Peki aslında BIST içerisinde de bunda konuşabiliriz sevgili dostlar. BIST niye düşüyor? Geçmiş grafiklerine gelin isterseniz Evet bir bakalım. arkadaşlar. BIST'e baktığımızda bakın 20 Nisan 2023'te tekrardan Ramazan bayramıydı. Ramazan bayramında ne yaptı? Burada görüyorsunuz bir miktar düşüşünü burada gerçekleştirdi arkadaşlar. Daha sonra Ramazan bayramına yaklaşırken tekrardan şuralarda bir miktar bir düşüş sergiledi. Peki şimdi tekrardan nereye geliyor? Ramazan bayramına geliyor. Ramazan bayramına geldiği için de bir miktar BIST yüzde geri çekilmeleri seyretmemiz, izlememiz gayet doğal. Bu da tabii ki diğer bütün hisseleri de yön veriyor. Bu birinci sebep aslında. Diğer ikinci sebebe baktığımızda ABD verilerinin iyi gelmesinden dolayı Fed faiz indirim miktarını düşürülebilir endişesi yer aldığı için hem Bitcoin tarafında hem de diğer dünya borsalarında bu da olumsuz karşılanıyor. Fed faiz indirimdeki indirim sayısını düşüreceği için bu da buraya yansıyor sevgili dostlar. Onun da büyük bir etkisi var. Bunu da böyle bilmekte fayda var. Bu arada BIST 100'e baktığımızda tabii ki hepimizin göreceği 88.717 seviyeleri çok önemli. Tepede de bizim kırmamız gereken ne var? 9.450 seviyesini kırdıktan sonra yolumuz yukarıya doğru devam edecektir. İnşallah diyorum arkadaşlar. Astor Enerji'ye son bir kez daha baktığımızda en güzel alım noktası 88.50'ye inmesini bekleyebiliriz. 88.50'de alım fırsatı verecektir. Yükselen takozun destek noktasını bulacaktır. 88.50 Astor Enerji için uygun bir alım noktasıdır. Buradan yoluna devam ederse bu şekilde aşağıya inmeyip şöyle konsolide olduktan sonra yukarıya doğru devam ettiğinde 97 ve 98 bandına geldiğinde arkadaşlar şurada tekrardan alım noktasına gelecek ve hisse yukarıya doğru giderken biz de o vagona dahil olmaya çalışacağız. Dediğim gibi destek noktaları çok önemli. Astor Enerji için takip edilmeli. Agroteknoloji yeni hisselerimizden bizim de yakından takip ettiğimiz hisselerden bir tanesi. Şu anda bizim takip ettiğimiz nokta sat bölgesi olan 30.84'e gelebilme ihtimali düşük olmakla beraber tabii ki burada bir konsolidasyon yaptı kendisine. Şu bölgede bakın. Bu bölge konsolidasyon bölgesi burada oynandı. Tekrar yukarıya gitti. Aşağıya inmelerinde 34.78'i takip edeceğiz. Yukarıda da şu bölgeyi kırdıktan sonra 42.38 bekliyor olacağım. 42.38'den sonra 47.10 seviyesi gelecek. 47.10'dan sonra ise öndeki yol açık. Alım noktası için en uygun nokta 34.78 gelirse eğer yukarıya doğru 42.52 seviyesinden alım üzerine bir günlük kapanışlarda alım düşünebilir. Gayet de düzgün olacaktır bu seviyeler. Peki arkadaşlar Ramazan bayramıydı, Kurban bayramıydı. Bizler ne zaman bu borsanın içerisine dahil olmayanlar için dahil olabiliriz ya da dahil olanların daha iyi seviyeleri beklediği aylar hangi aylardır? Özellikle Mayıs, Haziran, Temmuz ayları gerçekten borsa için çok uygun aylar, girmek için çok uygun aylar olacaktır. Mayıs ayından itibaren girmeyenler için girişe başlayabilirler. Girenler için de artık yavaş yavaş yükselişlerin gelebileceği bölgeler olabilir. Tabii ki bu da özellikle Ağustos sonrası Eylül başı gibi artık karlarımızı alıp bir köşeye çekilmenin vaktinin geldiğinde haberidir. Çünkü Eylül'den sonra da tekrardan bu şekilde tüh niye girdim ben içeride kaldım ben diye naralar başlayacaktır. Onun için bu aylara dikkat edelim. Yaz ayları borsa için güzel aylardır ama giriş ve başlangıç ayı özellikle Nisan sonu Mayıs başı gibi Mayıs ortalığı gibi giriş ayları olacaktır. Takip etmekte fayda var. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.